Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün çok istek alan o balon ekmekleri yapacağız. Yarım saatte 3 tepsiyi pişireceğiz. Hepsi balon gibi olacak. Detaylarını vereceğim. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütü kasemize alalım. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuzu ilave edelim. Şöyle sert bir tarafından alın, sulu bir tarafı olmasın. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket mayamızı ekleyip iyice karıştıralım. Ben toz maya kullandım. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamız tamamen eridikten sonra, yani hiçbir maya taneciği kalmasın, unumuzu ekleyelim ve kaşıkla kabaca bir toparlayalım. Bu arada milyonlarca izleyicim artık hamuru önce kaşıkla toparlayıp sonra eliyle yoğuruyormuş. 12 yıl önce başladım ve bu şekilde yapıyorum yıllardır. Sizlere de vesile olmuşum. Çok mutlu oldum. Kabaca toparladıktan sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı şöyle bir gezdirelim. Elimizi de hafif zeytinyağına dokundurup 2 dakika seri bir şekilde hamuru yoğuralım. Zeytinyağı çünkü elinize yapışmasını engelleyecek. Bu esnada sıkı yoğurabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, 2 dakikada bu kıvama geliyor. Toplam un miktarı 4,5 maksimum 5 su bardağı kadar elinize yapışan bir hamur. Bakın elimi bırakmıyor, yapışkan. Şimdi sağını solunu ortaya doğru bir katlıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Hamurumuzu bir tezgahta 15 dakika bu şekilde bekletelim. Varsa vaktiniz 25 dakika bekletin. 15 dakika sonra bakın sevgili arkadaşlarım, çok hafiften böyle kabarmaya başlamış. Şimdi üzerine tekrar 1 yemek kaşığı zeytinyağı döküp seri bir şekilde 2 dakika daha yoğuracağız. Bu işlemi neden yapıyoruz? Çünkü hamur bir 15 dakika beklettik ya, o cıvık hamuru. Bakın nasıl özleşip kendini toparlamış. Çünkü bu gluten kendini bir saldı. Biz bunu tekrar bir 2 dakika yoğurduk. Hamur tamamen özleşti. Gördüğünüz gibi hala çok kurcalarsam elime yapışan ama çok esnek, kendini de toplamış bir hamurumuz var. Yine ortaya doğru her tarafını sündürerek katlayıp ortalık kısmını da böyle cimcikleyelim ve alt tarafa gelecek şekilde mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 1 saat sonra şöyle kabardı ve mayası geldi. 1 saat beklemedim hatta. Yağmur gelecekti, ben acele ettim. 40 dakika sonra çekime başladım. Varsa vaktiniz 1 saat, 1 saat 15 dakika bekletin. Şimdi mayası gelmiş hamurumuzdan bezelerimizi alarak tezgahımıza, unladığımız tezgaha dizelim. Ben genelde bezeyi alıyorum. Unlu kaseye batırıp tezgaha bırakıyorum. Hamur beze alırken de elinize biraz un serperseniz kolaylıkla çalışabilirsiniz. Burada önemli olan hamurumuz çok sert olmayacak. Ve bütün bezeleri aldım. Bakın sevgili arkadaşlarım, şimdi uğraştık ya, hamur bir kendini kastı. Üzerini örtüp bir 10 dakika dinlendirelim, hamur gevşesin. Tepsi ile birlikte fırınımızı açıyoruz. En yüksek dereceye 275-250, artık fırınınızın en yüksek derecesi neyse. Fırını da birlikte ısıtın, önemli bir püf noktası. Şimdi 10 dakika dinlenmiş olan bezelerimizin hepsini 12 santim böyle 12-13 santim çapında açarak tezgaha dizelim. Ben bütün hepsini açıp tezgaha dizdim. Çünkü sevgili arkadaşlarım, bu ekmeği çok hızlı pişiriyoruz. Yani 10-12 dakikada pişiyor. Tepsileri de çok hızlı peş peşe vermemiz gerek. Ben bütün hepsini açtım, tezgaha dizdim. Kaç tane beze olduğunu saymadım ama biraz sonra açıklama bölümüne ekleyeceğim. Bütün bezelerimizi hazırladık. Üzerine sürmek için 1 tane yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı un, 1 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce bir karıştıralım. Baktınız ki çok koyu, 2 yemek kaşığı süt ilave ederek daha akışkan bir kıvama getirin. Şimdi üzerine süreceğimiz ve o parlak ve fantastik görünümü sağlayan sosumuz da hazır. Ekmeklerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Tepsi çok kaynar sevgili arkadaşlarım. Fırında ısındı, 275 derecede en yüksek ısıya açın. Kaynar tepsiye hemen bir yağlı kağıt seriyorum ve daha önce açıp hazırlamış olduğum bezeleri tepsiye diziyorum. 4 adet bezeyi dizdim. Yani 4-4 pişirdim ben. Aslında 5 de olurmuş. Ama ortada pek yer kalmadığı için 4-4 pişirdim, yapışmaması için. Üzerine hazırladığımız sosumuzu komple sürelim. Çörek otu ve susam serpelim. Gördüğünüz gibi
çok hızlı çalışıyorum. Aslında ben burayı hızlandırmadım. Burada önemli olan çok seri çalışın. Hazırladık. Hemen fırına veriyoruz. Fırına verdikten sonra 10-12 dakikada tamamen kabarmış ve pişmiş oluyor. 12 dakika sonra fırından çıkardım. Bakın sevgili arkadaşlarım, hepsi balon oluyor ve o güzel rengini alıyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz fırından çıkarıyorum kaynar tepsiye. Hemen diğer ekmekleri çok hızlı bir şekilde, burayı hızlandırmadım. Ben kendim de çok seri çalıştım. Sosunu sürün, susamını serpin. Jet hızıyla ikinci tepsiyi de fırına verin. Yani 3 tepsinin toplamda pişme süresi 35 dakikamı aldı. Fırına verdim. 11 dakikada da bu pişti. Görüntüsünü görüyorsunuz. Üzerine sürdüğümüz o sos böyle onun o orijinal alabula pırıltılı rengini veriyor. İkinci tepsiyi pişirdim. Diğer tepsiyi de hızla fırına verdim. Size hemen bir de fırın çekimi yaptım. Sevgili arkadaşlarım, saniyeler içinde nasıl balon olduğunu görmeniz için. Hani hiç aklınızda da bir soru işareti bırakmıyorum biliyorsunuz. Bakın 4'ü birden nasıl kabarıp böyle puf diye balon oluyor. Ve bütün tepsileri fırından çıkardım. Toplamda kaç adet çıktığını yine unuttum ama 2 tane beze kalmıştı. Onu da tek başına fırına verdim ama bunu da aslında ortaya sığdırabilirsiniz. Bütün tepsileri 20 dakikada da pişirebilirsiniz. Güzelliği görüyor musunuz? Böyle yuvarlak bir ekmek, hem masada çok sempatik duruyor. Halbuki rahatlıkla 3 tane yiyebilirsiniz. Çünkü incecik bir ekmek. Bütün ekmeklerimizi şöyle bir tele aldım. Sunum için bahçeye çıkıyorum ve hazırlıyorum. Her zaman olduğu gibi Mavi benden önce bahçeye attı kendini. Ve ekmeklerimiz sunum için hazır. Bakın sevgili arkadaşlarım, iftarınıza, bayram sabahınıza çok güzel olacak bir ekmek. Hamurunu akşamdan mayalayıp ertesi gün sabah mesela bayramda kalktığınızda tepsi mayasını açıp bir 10-20 dakika tepsi mayası verip fırına verebilirsiniz. Çok pratiktir. Hemen tarifime geçiyorum. Birkaç püf noktası daha ilave edeceğim. Ve doku testine geçtim. Sevgili arkadaşlarım, yumuşacık, incecik, kocaman görünse de birkaç gram ağırlığında olan balon ekmekleriniz hazır. Kullanacağınız, tekrar belirtmek isterim, unun gluten oranı 10 ile 11 arası kullanın. 9 kullanırsanız üstünde bir çatlaklık olur. 13 kullanırsanız çok gluten olur. Ekmek bu kadar esneyemez, lastik gibi tutar. 10-11 civarında ekmeğinizi yapabilirsiniz. Şöyle bir de bıçakla kesip size nasıl böyle içi bomboş balon olduğunu göstermek istedim. Bu arada elimden geldiğince bu Ramazan isteklerinizi yerine getiriyorum. Ramazan tariflerim hoşunuza gidiyor mu? Yorum olarak bildirin. Bayrama az kaldı. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.